Herkese merhaba, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yaz aylarının vazgeçilmezi olan yaz kızartması tarifimi paylaşacağım. İnanılmaz lezzetli bir tarif. Kim yediyse bugüne kadar gerçekten çok güzel geri dönüşler almışımdır. Evet, fazla bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Öncelikle sebzeleri soymakla başlıyoruz. İlk etapta patlıcanlarla başlıyorum. Patlıcanları bu şekilde alacalı soyuyorum gördüğünüz gibi. Bu aşamada dilerseniz kemer patlıcan da kullanabilirsiniz. Bizim burada pek bulunmadığı için ben bostan patlıcan kullanıyorum. Patlıcanları alacalı soymamızın sebebi kızardığı zaman dengeli bir şekilde kızarmasını sağlıyor ve görüntüsü çok daha güzel oluyor. 2 adet patlıcanımı soyduktan sonra 2 adet de kabağımı soyuyorum aynı şekilde. Ben kızartma için böyle kıl biberlerini tercih ediyorum. Dilerseniz normal yeşil biber de kullanabilirsiniz. Ama emin olun kıl biberi daha çok yakışıyor. Biberlerimi de sap kısımlarını kestikten sonra ortadan ikiye bölüyorum ve kenara alıyorum. Bu arada bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer tarifimi beğenirseniz videomu beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma ücretsiz abone olursanız çok mutlu olurum. Yorumlarınızı da çok merak ediyorum. Beni yorumsuz bırakmayın inşallah. Bir de beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz eğer Rahma Baylan olarak aramanız yeterli olacaktır. Özellikle yemek yapmasını yeni öğrenen takipçilerim için patlıcanları kızartma yaparken bu şekilde kesmenizi tavsiye ediyorum. Bir patlıcanı 5-6 dilime ayırdıktan sonra 3'e bölüyorum ve ortadan 2'ye kesiyorum gördüğünüz gibi. Evet, patlıcanlarımı doğradım, bir kaba aldım ve üzerine bu şekilde tuzladıktan sonra içine su koymuyorum kesinlikle. Ben genelde patlıcanı bu şekilde yaparım. Böyle yaptığınız zaman size de tavsiye ediyorum. Kesinlikle yağ çekmiyor. Acısı da gayet güzel çıkıyor. Kabakları da aynı şekilde dilimledikten sonra sebzelerimi kızartmaya geçiyorum. Bu arada ben çok yerde görmedim ama ben bu kızartmada özellikle patates de kullanıyorum. Bana göre gerçekten çok yakışıyor. Evdekiler de çok seviyor. O yüzden daha önce yapmadıysanız eğer patatesli de yapmanızı tavsiye ediyorum. Yemelere doyamazsınız. Evet arkadaşlar, sebzelerimi doğradıktan sonra şimdi kızartmaya geçiyorum. İlk etapta yağ temiz olduğu için patatesleri kızartıyoruz. Evet, kızarttığım patatesleri servis yapacağım geniş bir kaba alıyorum. Daha sonra patlıcanları kızartmaya geçiyorum. Ama öncelikle patlıcanları kızartırken önemli olan şu noktalara dikkat etmemiz gerekiyor. Şöyle ki patlıcanların özellikle yağ çekmemesi için bol yağda ve azar azar çok kızgın yağ atmanızı tavsiye ediyorum. Diğer türlü yağ çekecektir. Evet, sebzelerimi kızartırken diğer taraftan üzerine gelecek olan sosu hazırlıyorum. Kendi yağından çok az kullanıyorum. Görüyorsunuz 3 yemek kaşığı yetecektir. Zaten kızartma yağlı olduğu için üstündeki sosu dengelememiz gerekiyor. Evet, yağ koyduktan sonra 3 adet büyük boy domatesi rendeledim. Daha sonra yağın üzerine ilave ediyorum. Diğer taraftan kızaran patlıcanlarımı çıkartıyorum yavaş yavaş. Evet, gördüğünüz gibi domatesim kaynamaya başladı. Bu aşamada bir diş sarımsak ilave ediyorum. Bu arada sebzeleri kızartırken her aşamada yarımşar tatlı kaşığı tuz serpmenizi tavsiye ediyorum. Aynı şekilde domatese de dengeli bir şekilde bir tatlı kaşığı tuz ilave ettikten sonra evet, gördüğünüz gibi sosum fokur fokur kaynamaya başladı. Bu aşamada altını kapatmıyoruz. Suyunu biraz çekmesini bekliyoruz. Evet, gördüğünüz gibi sosum pişti. Kıvamının bu şekilde olması gerekiyor. Burası çok önemli. Şimdi altını kapatıyorum ve diğer sebzelerimi kızartmaya geçiyorum. Evet, en son kabak ve biberlerimi de kızarttıktan sonra üst üste bu şekilde dizdim. Daha sonra pişirmiş olduğum sosumu ortasına bu şekilde gezdiriyorum. İlk etapta biraz bodoslama gitti yanlışlıkla.
Ama hiç sorun değil, gayet güzel toparladım. Ben bu kızartmayı camimizin kahvaltısı için yaptım. Gerçekten çok lezzetli oldu ve yiyenler çok beğendi. Emin olabilirsiniz diyorum. Size de bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. İnanılmaz lezzetli oluyor. İnanın yemelere doyamıyorsunuz o şekilde. Bir sonraki yeni ve farklı tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.